Ben 10 serisi gerçekten fazlasıyla geniş bir evren ve bu evrende çeşitli yeteneklere sahip birçok karakter var. Ancak bugün hangi karakterler hakkında bir liste videosu yapacağız diye soruyorsanız eğer, bugün Ben 10 serisinde yer alan en zeki 10 karakterin listesini yapacağız. Evet, bu konuda bir video yapmam gerektiğini düşündüm çünkü seride neredeyse Azmut kadar, hatta Azmut'tan daha zeki karakterler olduğunu düşünüyorum. Ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca videolarımıza hype puanı göndererek bana ve kanalıma destek olabilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. 10 numara Doktor Animo. Ah, ucu ucuna. Zamanımız geldi. Hoş geldin aramıza Bay Argost. Merhaba ve hoş geldiniz. Doktor Animo'yu tanıyan herkes karakterin seri boyunca kafayı mutant hayvanlar üretmekle bozduğunu bilir. Kendisi her türlü canlının genetiği üzerinde çalışmalar yapabilir ve onları isterse değiştirebilir. Evet, açıkçası bu konuda oldukça zekidir. Elbette seri içinde çok ciddi bir sorun olmasa da kendisi çeşitli birçok canlı üzerinde olağanüstü derecede başarılı genetik deneyler yapmıştı. Hayvan, insan, hatta uzaylı DNA'larının doğasını çok hızlı anlayabilir ve isterse bu türler üstünde mutant deneyleri yapabilir. 9 numara Doktor Psychopos. Ama kusurlu tasarım tanımlamalarını elde etmeyi başarmış. Sonrasında çalışan bir kopyasını, yani Nimetrix'i yapabilecek bir Choreproctoristican'dan yardım istedi. Sadece tek bir önemli element eksikti: avcı DNA'sı. Doktor Psychopos bir Cerebroprus taşıyan olduğu için zaten fazlasıyla zeki bir karakterdi. Kendisi seri içinde Omnitrix'in karşıtı olan Remetrix'i yapmış ve Ben 10'ına zor zamanlar yaşatmıştı. Elbette Nemetrix, Omnitrix kadar gelişmiş bir cihaz olmasa da Doktor Psychopos'un Nemetrix'i yapabilmiş olması bile onun oldukça zeki olduğunu gösteriyor. 8 numara Ben 10.000. Tam zamanı. Ben 10.000 aslında görmüş olduğumuz tüm versiyonlarında oldukça zekiydi. Hatta kendisi Ultimate Alien serisinin geleceğinde Undyed güçlerini bile kullanmayı başarmıştı. Ancak Omniverse serisinde görmüş olduğumuz Ben 10.000 çıtayı daha yükseğe çıkarmıştı. Omniverse serisinde yer alan Ben 10.000 versiyonu sahip olduğu Biometrix'i kendisi tasarlamıştı. Ve bu cihaz sayesinde istediği zaman iki uzaylının birleşimine, kısacası bir füzyon uzaylıya dönüşebilirdi. Baktığımız zaman Ben 10'ında sıradan bir insan ve kendisinin böylesi güçlü bir cihazı yapabiliyor olması onu dünyada yaşayan en zeki insanlardan, hatta Doktor Psychopos'dan bile zeki yapar. Bu arada Ben 10.000 Biometrix sayesinde füzyon uzaylılara dönüşebileceği gibi eğer çok isterse sadece bir uzaylıya da dönüşebilir. Ayrıca kendisinin sahip olduğu Omnitrix seride görmüş olduğumuz en gelişmiş Omnitrix'lerden de biridir. 7 numara Cervantes. Hey, neler oluyor Maxi? Bayanlar, baylar, bizler routerlarız. Cervantes adındaki bu karakter aslında sıradan bir insandı ve kendisi seri içinde görmüş olduğumuz routerların da lideriydi. Bu ekibin amacı seri içinde görmüş olduğumuz tesisatçıların pes işlerini yapmak ve daha karanlık işlerde çalışmaktı. Cervantes geçmişte özel güçlere sahip çocukları toplamış ve onları özellikle yetiştirmişti. Hatta bu çocukların içinde Kevin Levin de vardı. Cervantes, Kevin'in Osmozon yeteneklerini öğrendiğinde routerlara güç verebilmesi için Kevin'in Osmozon gücünü kullandı ve hem kendini hem de tüm sıradan adamlarını güçlü melezlere dönüştürdü. Cervantes, Kevin'in gücü aracılığıyla bir Cerebroprus taşıyanın gücünü aldı ve böylelikle son derece zeki bir melez canlıya dönüştü. Seri içinde Cervantes o kadar zekiydi ki emri altındaki tüm routerlara, hatta Kevin'e bile zihin manipülasyonu yaparak hepsini kontrol edebiliyordu. 6 numara Cooper. Üstün ırkla savaşmaya Los Soledad'a dönüyoruz. İstemezsen gelmek zorunda değilsin. Siz gidiyorsanız... O zaman ben de varım. Cooper seri içinde birçok kez görmüş olduğumuz bir karakterdi. Tıpkı bizim Ben ve Gwen gibi Cooper da bir tesisatçı torunuydu ve Max'in yakın arkadaşlarından birinin torunuydu.
Kendisi teknolojik cihazlara karşı oldukça ilgiliydi ve bu konuda oldukça becerikliydi. Seri içinde oldukça başarılı cihazlar üretmiş ve bunları kullanmıştı. Aynı zamanda Cooper da tıpkı bizim Tennyson'lar gibi özel yeteneklere sahip bir karakterdi. Kendisi teknolojik cihazlara terapetik olarak bağ kurabilir ve böylelikle onları istediği gibi kullanabilirdi. Yani her bakımdan Cooper oldukça gelişmiş bir zekaya sahipti. 5 numara Albedo. Hepimiz tek bir büyük evrensel güç tarafından kuşatılmış durumdayız. Hayır, tek evrensel değil. Çok evrensel bile değil. Bu bütünsel güç sonsuza dek devam ediyor. Her gerçeklik boyunca ve her yönde. Albedo zaten bir galvan olduğu için doğası gereği oldukça zekiydi. Azmut'a Omnitrix yapmasında yardım etmişti ve geleceği oldukça parlaktı. Ancak Albedo Azmut gibi Omnitrix'in sıradan bir insanda olmasını istemiyordu. Azmut'tan gizli bir şekilde Omnitrix'in kusurlu bir kopyasını yaptı ve böylelikle Ben Tennyson'ın kusurlu bir klonu haline dönüştü. Seri içinde Albedo'nun yegane amacı galvan formuna geri dönmekti. Seri içinde bunu çok denedi ve en sonunda Universe serisinde bunu başardı. Hatta Ultimate Galvan formu gibi destansı bir formada erişmişti. Seri içinde Ultimatrix gibi muazzam bir cihaz yapmış ve böylelikle sıradan uzaylıların Ultimate formlarına erişebiliyordu. Özellikle Universe serisinde Albedo o kadar zeki olmuştu ki bir aydınlanma bile yaşamıştı. 4 numara Azmut. Pekala. Bu budalalıkta ısrar edersin ki Omnitrix'i tam güçle kullanman en iyisi olur. Ana kontrollere gir. Ana kontroller açıldı. Yani her şey açıldı mı? Dönüşebileceğim kaç uzaylı var peki? Azmut zaten Ben 10 serisinde açık ara en zeki karakterlerden biridir. Kendisi kimisi için ilk düşünür adıyla, kimisi içinse 3 veya 5 galaksideki en zeki varlık olarak adlandırılır. Açıkçası Azmut'un seri içindeki en zeki karakterlerden biri olmasının en büyük sebebi Omnitrix'tir. Zaten serinin başlama sebebi bile bu cihazı onun yapmasıdır. Azmut tıpkı Marvel evrenindeki Tony Stark gibidir. Evet, bunu söylüyorum çünkü Azmut seri içinde hem kendini hem de icatlarını sürekli olarak geliştirmişti. Çabuk öğrenen bir karakterdi ve her türlü olasılık için hızlı çözümler üretebilirdi. Geçmişte sahip olduğu saldırgan davranış ve tutumlarının ne gibi kaos getirdiğini gördüğünde Azmut kendini barışa adamış ve bunu sağlamak için çalışmıştı. Seri boyunca pek çok inanılmaz icat yapmıştı. Omnitrix yapması ve her yeni seride onu geliştirmesi, geçmişte Askalon gibi güçlü bir silah yaratması, hatta bir deney kazası sonucu galvanik mekamorfları hayata getirmesi Azmut'un en büyük başarılardan sadece bazılarıdır. 3 numara Profesör Paradox. Orada 100.000 yıl geçirmiş olmalıyım. Hiç yaşlanmadım, yemedim ve uyumadım. Sadece var oldum. Ne kadar da sıkıcı. Önceleri delirdim tabii ama birkaç milenyum sonra bundan da sıkıldım ve çıldırdım. Fazlasıyla. Şimdi birçoğunuz Paradox'u Azmut'un önüne koyduğum için bunu saçma bulabilirsiniz, ancak şöyle bir durum var. Azmut kendi evreninin, hatta 3 veya 5 galaksinin en zeki karakteri olabilir. Ancak Profesör Paradox sadece bizim bildiğimiz evren değil, aynı zamanda çoklu evren hakkında fazlasıyla bilgiye sahip bir karakterdi. Bizim izlemiş olduğumuz evrenin geçmiş ve gelecek tüm zamanlarında kolaylıkla seyahat edebildiği için geçmişte ve gelecekte yaşanacak tüm olaylara fazlasıyla hakimdi. Sadece bu da değil. Profesör Paradox sahip olduğu zaman güçleri sayesinde tüm evrenlerdeki geçmiş ve gelecek olaylarını istediği gibi öğrenebilen bir karakterdi. Hatta bu yeteneğini Ultimate Alien serisinde yer alan Ben 10.000 Dönüyor adlı bölümde kendisi de açıklamıştı. Paradox normalde sıradan bir insan olsa bile sahip olduğu zaman güçleri sayesinde Azmut'un bile öngöremediği olayları çok öncesinden öğrenebilirdi. Tüm bunların yanı sıra Paradox geçmiş hayatında zaten zaman konusunda uzman bir bilim insanıydı. Bu konuda pek çok araştırma ve çalışma yürütmüştü. Elbette sonradan sahip olduğu zaman güçleriyle kendisini geliştirmeyi başarmış ve bir tür zaman ustası olmuştu. Zaten dikkat ederseniz sırf bu kadar bilgiye sahip olduğu için karakter seri içinde oldukça rahat takılan bir tipti. 2 numara Quantumania. İkiniz de haklısınız. Bizler Quantumanialarız. Ama bizim 5. boyuttaki şekillerimiz sizin gözleriniz tarafından görülemez. Gördüğünüz şey kalbinizde en çok yer kaplayan şeydir. Quantumania adındaki bu canlılar serinin en sonunda çok az görünen karakterlerdi. Bizler bu karakterleri Universe serisinin final bölümünde tanımıştık. Bu türlerin amacı tarafsız bir şekilde çoklu evrende seyahat etmek ve evreni gözlemlemektir. Aslında bir nevi tıpkı Marvel evreninde yer alan The Watcher gibidirler. Aynı zamanda bu uzaylılar bir evreni yok edip yeniden yaratabilme gücüne sahip olan Annihilarg'ın orijinal yaratıcılarıdır. Bu türler icatları olan Annihilarg'ı deney amaçlı yeni evrenler yaratmak için kullandıkları bilinen zeki ve bilge
yepyeni varlıklardır. Zaten Annihilak gibi destansı bir cihazı yapabiliyor olmaları onların zekasını ve dehasını gösteriyor. Seri içinde bu cihaz sayesinde evreni önce yok edip sonra yeniden hayata getirmeyi başarmışlardı. Bent and Universe serisinin finalinde Malturant'un yok etmiş olduğu evreni yine Annihilak sayesinde hayata getirmiş ve tüm evreni kurtarmışlardı. 1 numara Nazcan. Belki artık ağlamayı keser. Gerçekten dikkatli olmalısın. Eminim bunu yaptığım için beni birçok insan linç edebilir. Ancak Nazcanların neden birinci sıraya aldığımdan bahsetmek istiyorum. İlk olarak Nazcanlar bizim bildiğimiz evrende yaşamıyorlardı. Nazcanlar bilinen bir ana vatanları olmayan akıllı uzaylı türleriydi. Varoluşun daha yüksek bir konumunda yaşıyorlardı. Ve tüm çoklu evrende, hatta boyutta istedikleri gibi seyahat edebilirlerdi. Bu karakterler çok boyutlu canlılar olduğu için sıradan insanlar bu uzaylıların gerçek formunu algılayamazdı. Doğaları gereği oldukça zekilerdi ve hayatları boyunca kendilerini sürekli olarak geliştiriyorlardı. Bu uzaylılar neredeyse sonsuz bir yaşama sahiplerdi. Yani düşünün, bu türün 3 milyon yaşındaki bir üyesi hala küçük bir çocuk olarak görünüyorsa eğer tüm hayatları boyunca ne kadar gelişir ve öğrenirler. Seri içinde bu türü pek görmesek de Alien Force'un bir bölümünde bu türün yaratmış olduğu Busybox'ı yakından tanımıştık. Bu cihaz bir çocuk oyuncağıydı ve bu oyuncağın ne kadar güçlü ve karmaşık olduğunu görmüştük. Ben Tennyson ve ekibi bile bu cihazı durduramamıştı. Nazcanların teknolojide oldukça ileri seviyede olduklarını, hatta seride görünen en gelişmiş teknolojiye sahip olduklarını söyleyebiliriz. Sadece çocuk oyuncağı olan Busybox bile artı 20 seviyededir ve bu bile Omnitrix'ten oldukça gelişmiş olduğunu gösteriyor. Ayrıca tüm bunların yanı sıra Nazcanlar seyahat ettikleri tüm evrenler ve boyutlarda karşılaştıkları canlılardan bilgi toplayıp kendilerini her zaman geliştirebilecek düzeyde zeki karakterlerdir. Bundan dolayı Nazcanlar seri içinde görünen en zeki karakterler olarak bilinirler. En azından benim için öyleler. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Ben 10 serisinde görmüş olduğumuz en zeki 10 karakterin listesini yaptık ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca videolarımıza puanı göndererek bana ve kanalıma destek olabilirsiniz. Evet, bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.